Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla erime olmayan, kış boyunca ağız tadıyla tüketebileceğiniz 150 kilodan acur turşusu yaptım. Onun tarifini paylaşıyor olacağım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 150 kilo acur, 20 kilo havuç, 3 kilo acı biber kullandım. Ama ben sizlere 5 litrelik bidon için yapmış olduğum turşunun ölçülerini paylaşıyor olacağım. Bütün malzemeleri güzelce yıkadım ve sirkeli suda beklettim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bol suda yıkamış olduğum acurları süzgecin içerisine alıyorum. Acurların uç kısmını kesiyorum ve 4 parmak aralıklarla doğruyorum. Bu aşamada sizler istediğiniz ölçüde doğrayabilirsiniz. Bu arada acur turşusunda kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Doğramış olduğum acurları bir kenara alıyorum. Tarifimde 20 kilo havuç kullandım. Havuçları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Daha sonra havuçların kabuklarını soyuyorum. Soymuş olduğum havuçların uç kısmını temizliyorum. Havuçları verev olacak şekilde küçük küçük kesiyorum. Bu aşamada sizler havuçları istediğiniz ölçüde kesebilirsiniz. Tarifimde 3 kilo acı biber kullandım. Biberlerin sadece uç kısmını alıyorum. Sarımsaklarımı da güzelce soydum ve hazırladım. Yıkayıp süzdürmüş olduğum 5 litrelik bidonu alıyorum. Taban kısmına 4 diş sarımsak koyuyorum. Daha sonra 2 adet acı biberi ekliyorum. İçerisine doğramış olduğum acurlardan eklemeye başlıyorum. Biraz acur, biraz havuç ekleyerek yarı kısmına kadar dolduruyorum. Bidonun ortasına geldikten sonra 2 adet sarımsak, 1 adet acı yeşil biber,
1 adet de kırmızı acı biberi ekliyorum. Daha sonra bidonun ince kısmına gelinceye kadar havuç ve acurla dolduruyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bidonun en üst kısmına geldikten sonra tekrar havuçlardan koyuyorum. Daha sonra 2 adet acı biberi ekliyorum. En üst kısmına 4 diş sarımsak koyuyorum. Birinci bidonumuzu hazırladık ve kenara alıyoruz. Aynı şekilde ikinci bidonu da hazırlıyoruz. Bu aşamada sizler isterseniz sarımsak ölçüsünü ya da biber ölçüsünü artırabilirsiniz. Ben her 5 litrelik bidon için 10 diş sarımsak kullandım. 5 adet de acı biber kullandım. Bir tane de acı kırmızı biber kullandım. Bu tarifimde vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Sizler de vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz hiçbir erime olmadan kış boyunca afiyetle bu acur turşusunu tüketebilirsiniz. Hazırlamış olduğum bu ölçülerde toplamda 66 adet 5 litrelik bidonla turşu çıktı. Bütün bidonlarımızı bu şekilde hazırlayarak doldurduk. Doldurmuş olduğum bidonlara kaya tuzu kullanıyorum. Her 5 litrelik bidon için 5 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. İnce tuz ya da sofra tuzu turşularımızda erime yapar. Tuzları ekleme işlemi bittikten sonra her bidon için 5 tatlı kaşığı toz şekeri kullanıyorum. Her 5 litrelik bidon için 5 çay kaşığı limon tuzu kullanıyorum. Turşuların tuzunu, şekerini ve limon tuzunu ekledikten sonra artık sirke koyma işlemine geçiyoruz. Her 5 litrelik bidon için 5 çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Turşularınızda isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi hiç fark etmez. Turşularınız bu şekilde de çok güzel ve lezzetli olur. Turşularımızda kesinlikle hazır su kullanıyoruz.
Bidonların ince kısmına gelinceye kadar normal ısıdaki hazır suyu koyuyorum. Turşularımızın bütün malzemelerini koyduk, kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra turşuların malzemelerinin birbirine geçmesi için güzelce çalkalıyorum. Bütün turşuların hepsini bu şekilde yaparak hazırladım. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün turşuları tekrar çalkalayarak karıştırıyorum ve yerine yerleştiriyorum. Bu aşamada turşularınızı kesinlikle güneş görmeyen serin bir yerde saklayın. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Ertesi gün görmüş olduğunuz gibi turşuların rengi değişti. Artık güneş görmeyen serin bir yere götürüyorum ve güzelce saklıyorum. 20 gün sonra bu turşuları afiyetle tüketebilirsiniz. Bu turşu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.